Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kimler 1453. eyalet için hazırlanıyor bakalım. Neredeyse bir hafta sonra açılacak olan 1453'e kimler katılacak? Yorumlarda buluşalım lütfen. Ayrıca lütfen abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizlerin desteği benim için çok önemli. Şimdi çok merak edilen eyaletlerin birleştirilmesi konusuna geçeyim hemen. Elimden geldiğince sizlere eyalet birleşmesi ile ilgili bilgilendirme ve faydalı tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. İlk duyuru yapıldığı andan itibaren herkesin aklında pek çok soru oluşmaya başladı bile. En çok sorulan sorular kaç eyalet birleşecek, eyalet birleşimi kaçıncı eyalete kadar gelecek şeklindeydi. Dünkü duyuruyla birlikte artık hangi eyaletlerin birleşileceği belli olmuş oldu. Gördüğünüz gibi ilk deneme sürecinde 19. eyalete kadar bir birleşme yapılacak. Tabii ki sistem oturana kadar ve sorular giderilip geri dönüşler alınana kadar daha küçük bir grup içerisinde bir birleştirme yapılacağını tahmin ediyordum. Bu sayı ya 20 olur ya 50 olur diye düşünüyordum. Haliyle 19 eyalette gerçekleşmesine çok da şaşırmadım. Çünkü sadece 19 eyalette uygulanacak bir sistem olduğu için ikili ve üçlü birleştirmeler yapılması gayet normaldi. İleride transfer etkinliğinde olduğu gibi aşama aşama 100'lere, 200'lere yavaş yavaş gelmeye başlayacak, yayılacak bu sistem. O zaman belki dörtlü beşli birleştirmelerde görebiliriz. Çünkü eyalet birleşmesinin aktifliğe göre yapıldığı söylenmiş. Arka arkaya aktifliği çok düşük ölü eyaletlere denk gelmiştim açıkçası. O yüzden böyle 4-5'li birleştirmeler de göreceğimize inanıyorum. 9 Temmuz'da olacak birleştirmede görüyoruz ki 4. ve 8. eyalet, 1. ve 6. eyalet, 3. ve 7. eyalet birleşecek. Ayrıca üçlü birleştirmelerde ise 2, 5 ve 9. eyalet gibi eyaletlerin birleştiğini görüyoruz. Temelde aktifliğe göre birleştirmelerin yapıldığı söylenmiş. Bunun anlamı en aktifle en pasifin birleştirilmesi mi yoksa aktiflikleri yakın eyaletlerin birleştirilmesi mi anlamak için Ahmet arkadaşımızla bir karşılaştırma yapmaya karar verdik. Kendisinin 1. eyalette bir hesabı varmış ve komşu eyaletlerden ilk 3 eyaleti görebiliyordu. Ben de karşılaştırma yapabilmek için 7. eyalette bir hesap açtım arkadaşlar. Ahmet ise 19. eyalette bir hesap açtı. Sonrasında sıralama listesinden komşu eyaletlerin güce göre listelerine ekran görüntüsünü paylaştık. Ve listelerden gördüğümüz kadarıyla en güçlü ve aktif eyaletler 1. ve 7. eyaletlerdi. Zaten onlar transfer döneminde de önce eyalet oluyorlardı. Onlarla birleştirilen eyaletler ise kendilerine göre yani kendi gruplarında güçsüz diyebileceğimiz aktifliği düşük eyaletler olduğunu görüyoruz. Yani amaç güçlüyle güçsüzü birleştirmek ve bir denge yakalamak diyebiliriz. Bence de olması gereken buydu zaten. Orta seviyedeki eyaletler ise üçlü olarak birleştirilmiş diyebiliriz. Bu eyalet birleşmesinin ölü eyaletler açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü transfer döneminde herkes rahatça transfer olamıyordu. Saniyeler içinde limitlerin dolduğunu görüyorduk. Herkes güçlü eyaletlere kaçmaya çalışıyordu ve bazen benim gibi yanlış seçimler yapmak da söz konusu oluyordu. Bu birleşme sayesinde artık aktif olan herkesin iddialı bir eyalette mücadele etme şansı olmuş olacak. Benim esas en merak ettiğim nokta şu: harita üzerine nasıl bir değişiklik yapılacağı arkadaşlar. Çünkü eyaletler sistematik bir şekilde yerleştiriliyordu. Ama birleştirmelerse o şekilde olmayacak gibi görünüyor. Belli bir düzende ilerleyemeyecek gibi. Tamamen hani gruplar içerisindeki aktifliğe göre değişecek gibi görünüyor. O yüzden bu farklı konumlardaki eyaletlerin nasıl bir şekilde haritada birleştirileceğini merak ediyorum. Kalelerin konumları, tesisler, güneş karesine olan mesafeler, hani ne şekilde dağılacak? Eyalet sayısı artacağından dolayı ittifak sayısı da artacağı için harita büyüyecek mi? Daha fazla kale ve tesis mi göreceğiz? Daha fazla sığınak mı göreceğiz? Eğer bunların sayısı artarsa güneş karesine yakınlıkları ne şekilde olacak? Tüm bunlar çok önemli arkadaşlar. Birleşme ile ilgili açıklanan maddelerde ittifak karargahlarının ve sancaklarının da kaldırılacağı ve yeniden inşa edilmesi gerekeceği söylenmiş. Ki harita tamamen değişeceği için bu zaten olması zorunlu bir şeydi. İttifak yönetimi tecrübesi olan kişiler bilir. Normalde de hiç kolay bir iş değildir doğru yerleşimi yapmak. İşte tesislere yakınlıklar, sancakların kaynaklara ve tesislere ilerleyiş şekli başarılı bir şekilde planlamak çok önemli arkadaşlar. Bu sebeple birleşme sonrası sistemler açıldığında da hızlı davranıp inşaatlara başlamak ve yerleşimi yapmak çok kritik olacak. Çünkü güçlü ittifakların sayısı artacak ve tesisler ve kaleler için mücadeleler çok daha çetin geçecek.
Eyalet birleşmesi etkinliği ile ilgili maddelerden söz etmişken sırayla hepsine de bir göz atalım derim. Bu arada siz de birleşme ile ilgili aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şimdi ilk olarak eyaletler arası birleşme yaşandığında rastgele bir yere kalkanlı şekilde ışınlanacağımızı yazmış. Bu kalkan bizi 24 saat boyunca koruyacakmış. Gereksiz yere kalkan açma gibi bir hataya düşmeyin derim arkadaşlar. Kendi eyaletinizde bir anlaşma olmuş olabilir. Farklı eyaletlerin ise farklı oyun tarzları vardır ve saldırgan bir tutumları olabilir. İkinci maddeye geldiğimizde biraz önce bahsettiğimiz ittifak bölgeleriyle ilgili durum açıklanmış. Karargahı ve 5 sancağı anında inşa etme imkanı tanınacakmış. Sonrasındaki 5 sancak için ise 2 saat zaman geçmesi gerekecekmiş. Bunun sebebi tüm ittifaklara karargahlarını yerleştirmeleri için bir zaman tanımak diye düşünüyorum. Sonrasında 1 saat geçtiğinde 10 sancak daha, ondan sonra yarım saat şeklinde ilerliyor. Bu zamanlar kısalıp sancak sayıları artıyor arkadaşlar. Yani ilk 5 saat çok önemli diyebilirim. İttifak yöneticilerine büyük iş düşecek. Üçüncü ve dördüncü maddeye geldiğimizde kaleler, sığınaklar ve tesislerin boşaltılacağı ve yeniden mücadeleye başlanacağı söyleniyor. Bu da biraz önce bahsettiğim konu. Tekrardan güçlü ittifaklar daha fazla mücadele edecek iyi kaleleri ve sığınakları, tesisleri alabilmek için burada da çetin bir mücadele göreceğiz. Beşinci madde de oldukça önemli bir konu. Birleşen eyaletin bir başkanı da olmayacak arkadaşlar. Önceki başkanların görevi sona erecek. O hafta sonu yani cumartesi günü Güneşadası Kalesi savaşı olacağını görüyoruz. Bu çok hızlı ve sert bir başlangıç olacak diyebilirim. Bu savaş bize yeni eyalette söz hakkının kimde olacağını, kontrolün kimde olacağını göstermiş olacak. Eyalet birleşimi benim oynadığım eyaletler için çok uzak bir zamanda olacak gibi görünse de şimdiden heyecanlandığımı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten birden fazla aktif ittifak ve güçlü bir mücadele göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, 6. maddeye geldiğimizde Güneş Kalesi'nden bir sonraki haftası Şato Savaşı denk geliyorsa onun da gerçekleşeceği söyleniyor. Yani 2 hafta üst üste zorlu bir mücadele yaşanabilir bazı birleşmeler sonucunda. Tabii bu birleşmelerin ne kadar sağlıklı yönetildiğine bağlı olarak da SVS'deki o birleşen eyaletin konumu da çok farklı olacaktır. Eğer kendi içinde bir çatışmaya girerlerse SVS'de kazanma ihtimalleri de oldukça düşecektir. O yüzden daha böyle ılıman yaklaşmanın daha doğru olacağından yanayım. 7. ve 8. maddelerde ise Dökümhane Savaşı ve Kanyon Çarpışması gibi etkinliklerin katılım hakkını o haftaya mahsus devam edeceği yönünde. Sadece ilk 20 ittifak katılabilir kuralının ise bir sonraki etkinliklerde uygulanmaya başlanacağı söyleniyor. Yani buradan şunu anlayabiliriz arkadaşlar. Eğer siz kendi eyaletinizde 6. sıradaki bir ittifakta yer alıyorsanız 3 eyaletin birleşmesi sonrasında belki de ilk 20'den düşme ihtimaliniz olabilir. Yani ileride bu etkinliklerden faydalanamayabilirsiniz. O yüzden birleşme sonrasında orta seviyeli ittifakların birleşerek üst sıralara yükselmelerinin mantıklı olacağını düşünüyorum. Burada doğru eşleşmeyi yakalayabilmek önemli olacak. Hem aktiflik olarak hem de oyun tarzı olarak uyumlu olabileceğiniz kişilerle birleşmeye gitmelisiniz. Yanlış kararlar vermemek için dikkatli değerlendirmeler yapmanızı öneririm. Gerekirse birden fazla ittifakla iletişime geçip oyun tarzlarına, etkinliklere bakışını konuşmalısınız arkadaşlar. Çünkü yani çok fazla başarısız birleşmeye şahit oldum diyebilirim bu zamana kadar. Gerek Türkler arasında olsun, gerek farklı milletler arasında olsun birçok birleşmeye şahit oldum ve birçoğunun da sonucu maalesef ki kötü oldu arkadaşlar. O yüzden gerçekten bir şeyler konuşulup önceden ayarlanmalı, sonradan birleşme gerçekleşmeli diyorum. Bu da size bir tavsiyem olsun. Sonraki maddelere geldiğimizde ise daha önemsiz kısımlara geçiyoruz diyebilirim. Kısaca etkinliklerden, ödüllerden kazandığınız haklarınızın kaybolmayacağını söylüyor. Ayrıca da bu ittifak ismi olsun, işte kişisel isim olsun, birden fazla aynı isme sahip kişinin birleşme sonucu aynı eyalete düşeceği söz konusu olduğunda kendi geldiğiniz eyaletin eyalet kodunun adınızın yanına ekleneceği söyleniyor arkadaşlar. Yani örnek verecek olursak ben 432 Füsun 777 olarak farklı bir eyalette 429 ile birleştik diyelim. Orada 429 Füsun 777 varsa iki kişi bu şekilde kendi eyalet kodlarıyla isimlendirecek. Bir tane ücretsiz isim değiştirme hakkı olacak her tarafın, iki tarafında haliyle.
Size tavsiyem burada önce davranın arkadaşlar. Siz isim değiştirme hakkınızı kullanarak tag'ı ortadan kaldırın ve sadece Füsun 777 olarak isminizi değiştirin. Zaten bunu yapabiliyorsanız diğer taraftan önce davranmışsınızdır demektir. Eğer önce davranmazsanız bu sefer diğer taraf adını Füsun 777 yapar ve sizin farklı bir isim koymanız gerekir. Geri kalan taraf ya adını hiç değiştirmeyecek, eyalet koduyla kalmaya devam edecek ya da farklı bir isim yapması gerekecek. Uzun vadede hani eyalet kodunun kullanılması çok iyi olmayacağı için, kullanışlı olmayacağı için bence bir an önce kendi isminize önem veriyorsanız hızlı bir şekilde tag'ı kaldırıp isminizi değiştirin arkadaşlar. Yani tam böyle birleşmeden sistemlere açıldığı andan itibaren bunu iyi yapacağınız ilk iş olsun diyebilirim. Evet, sanıyorum ki değinmediğimiz bir madde kalmadı. Son olarak 7. eyalette açtığım hesaptan göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bir geri sayım süreci başladı ve birleşim ekranı çıkıyor. Buradan anladığınız üzere birleşecek eyaletin isminin sadece en güçlü eyalet adıyla anılacağını görüyoruz. Yani biz de 1453. eyalette başlarken özellikle bu eyalet kodunu tercih etmiştik Türkler olarak. Bu kodun değişmesini istemiyorsak öncü bir eyalet olmalıyız ve birleşmeye kadar yani gücümüzü, farkımızı ortaya koymalıyız ki birleşme sonrasında bizim adımız kalıcı olsun. Zaten bu kadar kalabalık bir başlangıç yapacağımız için, güçlü bir başlangıç yapacağımız için, tecrübeli pek çok oyuncuya sahip olduğumuz için bunun çok zor olacağını düşünmüyorum. Yani şüphem yok. Biz gerçekten güzel bir eyalet olacağız, öncü bir eyalet olacağız. Buna inanıyorum. Uzun zamandır istediğim Türklerin öncü olacağı bir eyalete sonunda kavuşacağım gibi. Bunun için pek çok TRK ittifakı yönetmiştim bu zamana kadar. Ki çoğunda da gerçekten çok güzel yerlere geldik. Genellikle ilk 3'e girdiğimiz oldu. Ama ilk defa bu kadar kalabalık ve iddialı bir başlangıç yapacağız diyebilirim. Daha önce de kısa bir böyle birlikte başlama deneyimimiz olmuştu ama o zaman 50-60 kişiydik. Böyle 200-300 kişi değildik. O zaman bile uzun süre birinciliği korumuştuk. Şimdi 200-300 kişiyle başladığımızda neler olabileceğini düşünemiyorum bile arkadaşlar. Bence her şey çok güzel olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım. Maalesef ki yine benim yoğun bir dönemim geldi. Yaklaşık 10 gün sonra evimi taşıyacağım arkadaşlar ve hazırlıklarla ilgileniyorum bu aralar ve çok yoruluyorum. O yüzden yeni eyaletle ilgili hazırlıklara yoğunlaşamadım pek fazla. Mehmet abiyle olsun, Bilek Tet'le olsun birebir konuşma fırsatı bulamadım. Ama onların da yeni eyalette olacağını biliyorum. Bizleri çok keyifli bir serüven bekliyor diye düşünüyorum. Bu süreci de yakından sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.